Herkese merhabalar. Bugün sizler için tam ölçülü ve tam kıvamında çok da lezzetli bir dondurmalı irmik helvası tarifi hazırladım. İpek gibi pürüzsüz kıvamıyla çok da lezzetli bir irmik helvası tarifi oluyor. Hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Helvamızı kavurmak için öncelikle yayvan genişçe bir yanmaz yapışmaz tava ya da benim gibi döküm bir tencere kullanın. Şöyle 100 gram kadar tereyağını içerisine aldıktan sonra küçük bir çay bardağı ölçüsüyle de sıvı yağ koyuyorum. İçerisinde mutlaka sıvı yağ da kullanın çünkü irmiği uzun süre kavuracağımız için tereyağı içerisinde yanmasın. Aynı zamanda irmiği eklemeden önce yağı da tamamen eritip yakmayın. Tereyağım tam erimemişken şöyle 2 su bardağı olacak şekilde irmiğimi tenceremin içerisine aldım ve ocağımın altını bu aşamada kısarak ağır ateşte irmiğimi kavurmaya başlıyorum. Bugünkü tarifimde ben irmik helvasını unlu olarak yapacağım ama ununu 5 dakika boyunca irmiği kavurduktan sonra ekledim. Böyle eklerseniz un içerisinde topak topak olmayacak, daha da güzel lezzetli bir kıvam alacaktır. Daha önce irmik helvasını unlu olarak denemediyseniz bu şekilde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kıvamı, lezzeti bu şekilde ayrı bir güzel oluyor açıkçası. İrmik helvası yapmak biraz sabır ister. Ağır ateşte yavaş yavaş ve her yerini alt üst çevirerek güzelce kavurmaya özen gösterin. Ocağınızın altı yüksek ateşte olursa irmiğiniz yanar ve helvanız da yanık kokacaktır. Ben toplamda 15 dakika boyunca kavurdum ve şöyle yakından da göstereyim sizlere. Bu rengi aldıktan sonra şimdi de içerisine şekeri ekleyeceğim. Bugünkü tarifimizde şerbet kaynatmıyoruz. Direkt şekeri içerisine ilave ederek yapacağız. Toplamda 1,5 su bardağı ölçüsünde şekerimi de içerisine ekledim ve irmik içerisindeki şeker kayboluncaya kadar şöyle bir karıştırıyorum ve sonrasında hemen içerisine suyunu ekleyeceğim. Burada da toplamda 3,5 su bardağı ölçüsünde suyum var. Suyu da 2 aşamada ekliyorum ve bu arada ocağımın altı da kapalı. Helva içerisinde suyunu eklerken mutlaka ocağınızın altını kapatın. Çünkü etrafa sıçramalar yapabiliyor ve mutlaka dikkatlice yavaş yavaş ekleyin. Tüm suyu ekledikten sonra ocağımın altını tekrar kısık ayarda açtım ve karıştırarak tüm suyun helvanın içerisinde çekmesini sağlıyorum. Bu aşamada sürekli karıştırın ki içerisinde herhangi bir topaklanma meydana gelmesin. Ben helvamı sürekli karıştırarak tüm suyunu güzelce çekmesini sağladım. Kapağını kapatarak kenarda en son aşamada beklettim. Sizler de bu şekilde sürekli karıştırarak suyunu çektikten sonra helvanızı dinlendirebilirsiniz. Bu irmik helvasının yapımında şerbeti ayrı bir yerde kaynatmaya hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde hazırlanabilen çok da güzel bir helva oldu. Şimdi ben ocağımın altını kapattım ve bu aşamada şöyle küçük bir çay bardağı olacak şekilde içerisine tahin ekledim. Bu aşama tamamen tercihinize kalmış ama irmik helvasına tahin aroması çok güzel lezzet veriyor. Denemediyseniz bu şekilde de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eklemiş olduğum tahini de yine spatula ile şöyle bir karıştırarak tüm helvaya güzelce yediriyorum ve sonrasında da tenceremin kapağını kapatarak helvamı kenarda biraz dinlendiriyorum. Rengiyle, dokusuyla sizlerin de çok seveceği tam kıvamında tam ölçülü unlu irmik helvamız artık servise hazır. Dondurmayla servis edeceğim için biraz ılımasını bekliyorum. Eğer sıcak sıcak servis ederseniz içerisindeki dondurma eriyecek ve sulu bir kıvam alacaktır. Evet, şöyle kenarda dinlenen unlu irmik helvamın son kıvamını da size yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi rengiyle, dokusuyla çok da güzel oldu. Eğer böyle sıcak sıcak seviyorsanız kaşığın tersiyle çevirerek
böyle servis tabağına alarak servis edebilirsiniz. Ama ben bugün biraz irmik helvamı soğutup arasına dondurma koyarak servis ettim. Şöyle bir kasenin içerisine de streç filmi yerleştirdiğinizde helvanız kaseden çok kolaylıkla çıkacaktır. Kase içerisinde şöyle kaşıkla almış olduğum helvamın üzerine bastırarak ortasını çukur olarak açıyorum ve kenarlarına helvayı da yayıyorum. Bu çukur kısmına da dondurmamı yerleştirdikten sonra tekrar üzerine biraz helva kapatarak artık tabağı ters çevireceğim. Evet, bugün sizlere tüm detayları ve tüm püf noktalarıyla çok lezzetli bir irmik helvası tarifini sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve tarifimi görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tarifim hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Evet, bugün bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.